Aşk için cehennemin kapılarını çalar mıydınız? Yunan mitolojisinde Orpheus isimli bir adam vardı. Müziğiyle tanrıları bile büyüleyen, sevgilisi Eurydice'yi ölümden geri getirmek için yeraltı dünyasına inmeye cesaret eden birisiydi. Sevgilisi bir yılan ısırığıyla hayata veda ettiğinde Orpheus'un dünyası karanlığa gömülmüştü. Sevdiği kadını geri getirebilmek için yeraltı dünyasının kapılarını çaldı ve Hades'in karşısına çıktı. Hades'i bile etkileyen müziği sayesinde sevgilisini geri alma hakkını kazandı. Ama bu ödülün bir şartı vardı. Orpheus, Eurydice ile birlikte yeryüzüne çıkana kadar asla geriye bakmamalıydı. Eğer bakarsa sevgilisi sonsuza kadar kaybolacaktı. Yeryüzüne giden o uzun ve karanlık yolda sessizlik Orpheus'un aklını kemirdi. Ya o arkada değilse, ya bir şekilde kandırılıyorsam? Şüphe, sevginin en büyük sınavıdır. Yeryüzüne ulaşmaya bir adım kala dayanamadı. Arkasına döndü ve Eurydice'nin gözlerine son bir kez baktı. Ama o an Eurydice Orpheus'un elinden kayıp karanlıkların içine çekildi. İşte tam bu noktada bir başka trajedi karşımıza çıkıyor. Banishers, Ghost of New Eden. Orpheus ve Eurydice'nin yankılarını Red ve Antaea'nın hikayesinde duyuyoruz. Bu kez ise ölümün ardından hayatta kalmaya çalışan bir aşk hikayesi görüyoruz. Ama işler düşündüğümüzden çok daha karmaşık. Karşımıza bir soru geliyor. Sevdiğiniz birini geri getirmek için nelerden vazgeçersiniz? Hikayemiz iki Banisher olan Andrea ve Red'in New Eden isimli yere gelmesiyle başlıyor. Banisher'ın ne olduğunu açıklayacak olursak da çok kabaca ruh kovucuları olarak düşünebiliriz. İnsanlara musallat olan ruhları kovuyorlar. Bu iki Banisher da arkadaşları Charles'ın onlardan yardım istemesi üzerine New Eden'a geliyor. New Eden'a çok güçlü bir hayalet türü olan Nightmare denilen bir hayalet türü musallat olmuş. Bütün kasaba derbeder halde ve insanlar çaresiz. Antea ve Red de kasabadakilerle görüştükten sonra Nightmare ile karşı karşıya geliyorlar. Fakat Antea bu savaşta hayatını kaybediyor. Red ise ağır yaralanıyor ve kaçmayı başarıyor. Daha sonra görüyoruz ki Antea'nın ruhu dünyaya geri dönmüş. Normalde bu dönüş bunları memnun edecek bir şey olsa da, yani iki aşığı memnun edecek bir şey olsa da işin başka bir boyutu daha var. Banisher'lar için bir hayalet olarak dünyada kalmak çok aşağılık bir şey. Onların mottosu Life to the living, death to the dead. Yani yaşam yaşayanlara aittir. Ölüm ise ölülere. Ölüler bu dünyada kalmak için yaşayanların özünü emip yavaş yavaş onları öldürdükleri için bunu çok aşağılık bir şey olarak görüyorlar. Antea'nın dönüşüyle birlikte bir seçimle yüzleşiyorlar. Ya Antea'nın ruhunu bu dünyadan yolcu edecekler ya da Antea'yı bedenine döndürecek bir ayin yapacaklar. Oyun bu noktada bizden bir söz vermemizi istiyor. Hangisini seçersek de o seçime bağlı kalmamızı bekliyor. Ayrıca oyunun finalinde alacağımız son da bu verdiğimiz karara ve bu karara ne kadar sadık kaldığımızla şekilleniyor. Antea'yı bedenine döndürmenin de tabii kulağa ne kadar hoş gelse de bedeli var. Bu ayini gerçekleştirmek için olabildiğince insan öldürmemiz gerekiyor. Oyun boyunca karşılaştığımız ister ana hikaye olsun, ister yan hikayeler olsun bize seçimler geliyor. İstersek hayaleti huzurlu bir şekilde yolcu edebiliriz veya onları bu dünyadan boşluğa sürgün edebiliriz. İstersek de musallat olunan kişiyi suçlayarak onu öldürebiliriz. Eğer musallat olunan insanı öldürürsek bu Antea'nın bedenine dönme sürecine katkıda bulunuyor. Ama yok, hayaletleri bu dünyadan yollarsak da Antea'nın ruhunu bu dünyadan yolculama sürecine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda bu kasabaya musallat olan Nightmare'e değinmeden geçmemek gerekiyor. Bu ruhun neden bu kasabaya musallat olduğunu, New Eden'da yaşayan insanların günahlarını, nasıl kendi korkularına ve nefretlerine tutsak olduklarını oyun boyunca görüyoruz ve buna yönelik kararlar veriyoruz. Ben açıkçası ana hikayeyi ve özellikle yan hikayeleri beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten bu sayede bütün yan görevleri tamamladım ve çözülmedik vakada bırakmadım. Bu görevlerle ilgili sevdiğim bir şey de bu görevlerin bana sanki Witcher 3 görevi gibi hissettirmesi. Bunu işte Witcher'dan çakmışlar gibi bir anlamda da söylemiyorum, aslında iyi anlamda söylüyorum. Witcher görevlerinde sevdiğim şey benim asla tamamen karşımıza iyi bir seçenek gelmemesiydi. Yani yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal durumuydu. Bu oyunda da böyle bir dinamik görmek benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ruha bakıyorum sıkıntılı, yaşayana bakıyorum ayrı sıkıntılı. Yani bir tarafın tamamen masum olduğu dava çok az gördüm diyebilirim. Burada da hani sizin kendi yargı sisteminiz devreye giriyor. Kendi ahlaki seçimlerinizi yapıyorsunuz. Karakterleri kendi terazinize göre tartıp kaderlerine yön veriyorsunuz. Bu açıdan ekstra tatmin olduğumu söylemem lazım. Oynanışı eleştirmeden önce de şunu belirtmek gerekiyor ki oyunu geliştiren firma Dontnod. Bu ekipte baktığımızda Life is Strange, Twin Mirror, Vampir gibi oyunları geliştiren ekip.
Geliştirdikleri oyunlara baktığımızda bu oyuna en yakın olan Vampir diyebiliriz. Yani genele baktığımızda aksiyon ve dövüş mekaniklerinde çok tecrübeli ekip değiller. Bu durumda oyunda birazcık hissediliyor açıkçası. Dövüş mekanikleri oldukça kısıtlı. Ufak bir skill ağacı var. Evet, oradan çeşitli yetenekler de açıyoruz. Evet. Ama çeşitlilik anlamında çok da faydası olduğunu söyleyemem. Çok çeşitli dövüş mekanikleri istiyorum derseniz bu oyun çok da size göre değildir. Ama var olan mekaniklerin kötü olmadığını söyleyebilirim. Red ile kılıç kullanıp light ve heavy atak yapıyoruz. Aynı zamanda bir tane tüfeği var, onu da kullanabiliyoruz. Saldırı yaptıkça banish barımız var bir tane. Onu dolduruyoruz ve ulti saldırısı gibi bir saldırı yapabiliyoruz. Antena'nın dövüş mekaniklerine bakacak olursak da oyun boyunca kendisi yeni yetenekler kazanıyor. Başlarda sadece yumruk atabilirken zamanla ruh patlaması, düşmanlara anlık dondurma saldırısı, saldırı barı dolduğunda Red'in kılıcıyla saldırabilme yetenekleri kazanıyor. Dövüş sırasında Antia'nın yeterince ruh puanı olduğu sürece istediğimiz gibi ikisi arasında geçiş yapabiliyoruz. Antia'nın ruh puanları da Red'in düşmanlara saldırmasıyla birikiyor. Yani evet, ikisi arasında geçiş yapabiliyoruz ama sürekli Antia'yı dövüşte kullanamıyoruz. Düşman çeşitliliğine değinecek olursak da çok fazla düşman çeşitliliği yok. Size saldıran sıradan ruhlar var, evet. Size uzaktan saldırı yapan ruhlar var, evet. Daha sonrasında birazcık daha böyle büyük ruhlar falan da katılıyor ama çok da büyük bir çeşitlilik sunmuyor açıkçası. Hem dövüş mekanikleri çeşitli olmayıp hem de düşmanlar çeşitli olmayınca açık dünyada gezerken bir tık bunalabiliyorsunuz. Bir yerden bir yere gideceksiniz diyelim. Kısa aralıklarla karşınıza durduk yere ruhlar çıkıp saldırıyor. Oyunun başında bundan çok sıkılmıyorsunuz ama 20. saatten sonra bırakın da gidelim diyebilirsiniz. Ayrıca oyunda birazcık Metroidvania elementleri de var diyebiliriz. Haritadaki bazı bölgelere başta erişemesek de zamanla Antea farklı güçlere eriştikçe o bölgelere de bu güçleri kullanarak erişebiliyoruz. Harita bu seviyede bir oyun için gayet yeterli. Hatta bazı noktalarda keşke atımız olsa da öyle yolculuk etsem de dedim. İlerleyen saatlerde her yolda sürekli üstümüze hayalet atladığı için fast travel çokça kullandım. Fast travel'ın ise sıkıntılı bir yönü var. O da sadece bir fast travel noktasından diğerine gidebilmemiz. Yani ben haritanın herhangi bir yerindeyken şuradaki fast travel noktasına ışınlanayım diyemiyorum. İlla ki yakınlarda olan bir tane fast travel noktası bulup oradan haritanın farklı bir fast travel noktasına ışınlanmam gerekiyor. Oyunun görselliğinden bahsedecek olursak da ne çok muhteşem ne çok kötü diyebilirim. Yani orta büyüklükteki bir oyundan ne tür bir görsellik bekliyorsanız tam olarak o kalitede. Ama özellikle ana hikayenin bazı sinematiklerinde bu ortalamanın bir tık üstüne çıkıyor. Yani sinematik kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca çok sistem zorlayan bir oyun da değil. Optimizasyon konusunda o yüzden bir tık rahatız. Çok büyük FPS droplarıyla falan karşılaşmadım. Peki bu oyunu kimler almalı? Bu oyunu özellikle Witcher 3'ün ahlaki ikilemde bırakan görevlerini seven, oyunda çeşitli kararlar verip karakterlerin hayatına etki etmeyi seven kişiler almalı. Yani bir oyunda özellikle hikayeye önem veren kişileri öneririm. Ama bir oyunda ilk baktığınız şey çok çeşitli oynanış öğeleri, dövüş mekanikleri, düşman çeşitliliği falansa çok fazla tatmin olacağınızı düşünmüyorum. Ben 30 küsür saatlik tecrübemden oldukça memnun ayrıldım. Beklentiyi çok yükseltip girilmediği sürece gayet zevkli oynanıp kenara koyulacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca siz oyunu oynayıp bitirdiyseniz ne karar verdiğinizi ve hangi sonu aldığınızı, oyunu beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben bu videoyu şu an 28 Aralık 2024 tarihinde çekiyorum. Bu tarihte şu an Steam ve Epic Games'te oyun %50 indirim yemiş durumda. Eğer ilginizi çekiyorsa indirimden faydalanmanızı tavsiye ederim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.